Whiteout Survival'da o hayallerinizi kurduğunuz başkanlık koltuğuna şimdi bugün geçseydiniz neler yapardınız? İlk işiniz öncelikle eyalet davet listesine gidiyorsunuz. Diktatör, sanırım seni içeri alın kesinlikle. Ya da gidip yeni bir duyuru yazıyoruz. Evet. Kesinlikle bu olmalı. Kesinlikle bu olmalı. YouTube'u takip etmeyeni sürgüne göndermeliyiz. Tüm şakaları geçtikten sonra çoğu oyuncunun yaptığı çok kritik bir hatayı bugün sonsuza dek çözüyoruz. Eyaletinizdeki Güneş Işığı Kalesi'ni ele geçirilmeden önce o değerli hızlandırmaları harcıyorsanız inanılmaz bir güç kaybediyorsunuz demektir. Sadece doğru zamanlamayı ve tek bir ayarı kullanarak gelişimizi nasıl ikiye katlayacağınızı anlatıyorum. Güneş Işığı Kalesi savaşları oyunun en büyük dönüm noktalarından biridir. Eyaletin merkezindeki bu kaleyi aldığınızda ittifak lideri olarak başkan atama ya da başkan olma şansınız var. Peki başkanlık sadece adınızın üzerinde duran havalı bir ünvan mı? Kesinlikle hayır. Fazlasıyla sorumluluk, fazlasıyla saçmalık. İçerisinde oyunun seyrini değiştirecek inanılmaz avantajları da var elbette. Eyaletinizdeki kaleyi ele geçirdiğinizde atamalar sistemi açılır. Buradaki kritik nokta şu: başkan veya İçişleri Bakanı oyunculara inanılmaz avantajlar sağlayan ünvanlar dağıtabilir. Düşünün, %50 eğitim hızı veren bir ünvan var. %50 ne demek biliyor musunuz? Günlerce sürecek asker basma işlemlerini yarı yarıya düşürmek demek. Ayrıca başkan yardımcısı ünvanı size fazladan %10 inşaat, araştırma ve eğitim hızı veriyor. Bir de Sağlık Bakanı gibi %100 iyileştirme hızı veren roller var. Wenger Nemo'yla hadi özetleyelim. Büyük bir asker basmak veya devasa bir inşaat yükseltmesi yapacaksanız, özellikle SVS günlerinde ya da etkinliklerde, eyaletinizdeki bu ünvanları talep etmeden ve almadan asla elinizdeki o değerli hızlandırmaları, kaynakları harcamıyorsunuz balım. Tabii işin bir de karanlık yüzü var. Başkan sadece ödül değil, ceza da verebilir. Bunlara debuff diyoruz. Yani gücünüzü düşüren ve sizi yavaşlatan negatif etkiler. Mesela tembel ünvanını yerseniz kaynak üretiminiz anınızda %40 düşer. İnşaat hızınız bitiren, askerlerinizin saldırı gücünün %5 kapasitesinde ise binlerce birim düşüren korkunç ünvanlar var. Kısaca mantığı şu: eğer kaleyi düşman veya rakip bir ittifağa kaptırırsanız, SVS'lerde özellikle, savaş zamanında bu cezaların size kesilmesi an meselesidir. Eyaletin tüm kontrolü kaleyi tutanın elindedir. Güç kalenin sahibinde. İşte geldik videonun en can alıcı noktasına. Çoğu oyuncu burada hata yapıyor. Sadece ünvanı alıp işinin bittiğini sanıyor. Halbuki başkanın tüm eyaleti kapsayan özel başkan yetenekleri. Başkan, otorite adını verdiğimiz ve günlük görevlerden kazanılan bir para birimi harcayarak 24 saat boyunca geçerli olan tam %30 eğitim hızı veren, yani geçici güçlendirmeleri açabilir. Şimdi matematiğini yapalım. Gittiniz %50 eğitim hızı veren bir ünvan aldınız. Başkan da o sırada %30 eğitim hızı yeteneğini açtı. Toplamda 180'e varan bir hızdan bahsediyoruz. Oyunda buna stack diyoruz. Yani etkilerin üst üste binmesi. Eğer hızlandırmanızı tam bu ikisi aynı anda aktif olduğunda kullanırsanız, normal bir oyuncunun haftalarca uğraştığı orduyu siz bir günde hızlandırmalarla basabilirsiniz. Bunu doğru yaparsanız farkı gerçekten iliklerinize kadar hissedeceksiniz balım. Başkan olmanın kişisel avantajlarına gelirsek, size özel 14 günlük harika bir şehir görünümü ve bombalar yağdıran bir yürüyüş görünümü veriyor. Ayrıca 20.000 elmaslık güzel bir hediye paketi var. Diğer oyunculara dağıtabileceğiniz özel sandıklar var. Ne gerek var? Hepsini kendine al. Şaka. Buradaki sandıkları da şöyle yapıyoruz. Eyaletin ismini, bayrağını vesaire değiştirdiğimizi ya da tüm eyalete tek tıklı sistem mesajı gönderdiğimiz bir sistem var. Ama burada sandıkları nasıl kullanıyoruz kısmına gelirsek, genellikle SVS'de sıralamaya giren ve bol bol katkı sağlayanlara veriliyor. Bu tabii sizin kendi kurallarınıza göre değişir. Peki özellikle bu mesajları ne için kullanıyoruz? SVS başlamadan önce herkesi organize etmek ve buff'ları planlamak için bu kesinlikle şart. Ayrıca unutmadan, yeni gelen evcil hayvanlar mekaniği ile bu sistemi birleştirmeyi unutmayın. Yani petlerden aldığınız inşaat hızı veren buff'ı kullanıp daha sonrasında bütün bu hızlandırmaları kullandığınızı hayal edin. Daha fazla stack alacaksınız. Neydi? Üst üste biriken etkiler her zaman iyidir. Toparlamak gerekirse ballarım, Güneş Işığı Kalesi'ne alınana kadar sabredin. Gücünüzü ve kaynaklarınızı, hatta hızlandırmalarınızı biriktirin. Ünvanları talep edin. Eyalet bufflarının açılmasını bekleyin ve her şeyi aynı anda basarak rakiplerinizi geride bırakın. Peki sizin eyaletinizde durumlar nasıl? Güneş Işığı Kalesi savaşları adil mi geçiyor, yoksa ittifaklar arası rotasyon mu yapıyorsunuz? Yorumlarda mutlaka buluşalım. Hepsini okuyor olacağım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki rehberde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ballarım.